Düşünün ki koca bir ülkede yılda bir gün hayat tamamen duruyor. Bankalar açılmıyor. Borsanın açılışı bile erteleniyor. Daha da tuhafı uçakların kalkışı yasaklanıyor. Havada süzülenler ise iniş yapamıyor. Ve askeri tatbikatlar bıçak gibi kesiliyor. Eğer o gün sınava geç kalırsanız sokaktaki bir polis arabasını çevirebiliyorsunuz ve sizi sirenlerini açarak sınav salonunun kapısına kadar yetiştiriyor. Dışarıdan bakınca harika değil mi? Vay canına diyorsunuz. Bir devletin gençlerinin geleceğine bu kadar önem vermesi, tüm ülkenin çocuklarının etrafında dönmesi. Ama Güney Kore'de insanlar tam da o gün aslında hayatlarının geri kalanını belirleyen görünmez bir sistemin parçası olduğunu düşünüyor. Öyle bir sistem ki bugün dünyanın en güvenli, en teknolojik ve en başarılı toplumlarından birinde yaşayan gençler kendi ülkelerine artık Cehennem Kore diyor. Peki çocukları için uçakları bile durduran bu kusursuz sistem nasıl oldu da insanların yaşamaktan yavaş yavaş vazgeçtiği bir yere dönüştü? 1950'lerin başında bu topraklara bakan küresel uzmanların hepsi aynı şeyi söylüyordu. Bu ülke bitti. Bir yüzyıl geçse de ayağa kalkamaz. Haklılardı da. Savaş her şeyi ama her şeyi yerle bir etmişti. Fakat Kore kelimenin tam anlamıyla imkansızı başardı. Sadece 50 yılda o yıkıntıların içinden dünyayı peşinden sürükleyen bir K-pop endüstrisi, teknolojiyi yöneten Samsung ve Hyundai gibi dev holdingleri o dönem çıkardılar. Batı Almanya'nın savaş sonrası yükselişini tanımlayan Ren Nehri mucizesi teriminden esinlenerek bu başarılarına Han Nehri mucizesi dediler. Kore sokaklarında suç yok denecek kadar az. Gece yarısı cüzdanınızı kaldırıma düşürün. Sabah gidip bıraktığınız yerden alın. O kadar güvenli, o kadar pürüzsüz bir hayat. Ama bu parıltılı şehirlerde biraz yürüyünce içinize garip, tarifi zor bir his oturmaya başlıyor. Çünkü her şey fazla düzenli. Trenler tam saniyesinde perona yanaşıyor. Caddelerde tek bir çöp yok. İnsanlar adeta görünmez bir koreografiye göre senkronize hareket ediyor. Gerçekten de insan bir süre sonra ister istemez şu soruyu sormaya başlıyor. Burada bir gariplik var ama ne? Aslında Kore sadece modern bir toplum inşa etmedi. İnsan performansını son raddesine kadar zorlayan, hataya asla yer bırakmayan devasa bir makine yarattı. Kusursuzluğu ve maksimum verimi bir yaşam standardı haline getirdi. İşte tam bu noktada o tıkır tıkır işleyen makinenin çarkları arasından o büyük çelişki sızmaya başlıyor. Dünyanın en zengin, en güvenli, en takdir edilen toplumlarından birinde yaşıyorsunuz. Ama bu muazzam başarının doğrudan mirasçısı olan gençler kendi ülkelerine bakıp burayı bir yuva değil, acımasız bir kapağın gibi görüyor. Gerçekten her şeyin bu kadar mükemmel göründüğü bu harikalar diyarında milyonlarca genç neden kendi evine Cehennem Kore diyor? Aslında bütün bu sürecin arkasında hafızalardan silinmeyen o derin toplumsal travma, yani Kore Savaşı saklı. Savaş bittiğinde ülke sadece fakirleşmekle kalmamış. Kelimenin tam anlamıyla büyük bir açlıkla baş başa kalmıştı. O günlerde adeta küllerinden yeniden doğmaya çalışan bu toplumun zihnine çok güçlü bir korku kazındı. Tekrar o sefalete geri dönmek, başarısız olmak ve sıradanlığın çukurunda yok olup gitmek. Bu derin korku Güney Kore'yi zenginleşme hedefinin ötesine taşıdı. Ne petrolü ne de madeni olan bu ülke elindeki tek kaynak olan insan gücünü kullanarak dünyanın en çalışkan, en kusursuz nesillerini yetiştirmek ve bu şekilde dünyaya meydan okumak istiyordu. Peki bu büyük hedef hayata nasıl geçirildi? Süreç devletin elindeki tüm kısıtlı kaynakları ve finansal imtiyazları piyasada belli bir disiplini yakalamış birkaç aile şirketine devretmesiyle başladı. Kore dilinde servet klanı anlamına gelen ve bugün Samsung, Hyundai, LG gibi küresel markalara dönüşen chaebol yapıları tam da bu stratejinin ürünü oldu. Örneğin o dönemlerde kurutulmuş balık ve sebze satan küçük bir ticarethane olan Samsung ile savaş sonrasında yıkılan köprüleri onaran bir inşaat firması olan Hyundai, devlet desteğiyle hızla ağır sanayi ve teknoloji üreten devasa motorlar haline geldi. Fakat fabrikaların kurulması tek başına yeterli değildi. Bu devasa çarkı döndürecek ve dünyayla yarışabilecek nitelikte insan gücü gerekiyordu. Bu yüzden bütün bir ülke adeta kitlesel bir eğitim kampına dönüştürüldü. İşte bu noktada devlet ve aileler yüzyıllardan gelen o katı Konfüçyüsçü disiplini, yani kişisel ve toplumsal ahlakı, anne ve babaya bağlılığı ve insanın kendini eğiterek en üst seviyeye ulaşacağı felsefesini modern bir sanayi aracına dönüştürdü. Aile kavramı artık sadece bir yuva değil, çocukların geleceğine adanmış kolektif bir fedakarlık ve bir nevi sosyal yatırım projesiydi. Bu sistemde başarısızlık yalnızca bireysel bir hayal kırıklığı değil, bütün aileyi utandıran toplumsal bir leke olarak kabul edilirdi. Çocuklar daha ilkokul çağındayken şu acımasız gerçekle büyüdü. Başarı bir lüks değil. Bu vahşi dünyada ayakta kalmanın tek yolu. Yani sıradan kalmak, sistem tarafından yutulmak anlamına geliyordu. Bu yüzden eğitim çarkı
çarkı çocuk yaşta dönmeye başlıyor. Resmi okulların kapanma saati eğitimin bittiği anlamına gelmiyordu. Hagwon adı verilen özel gece dershaneleri sistemin tam merkezine yerleşmişti. Çocuklar sabah girdikleri okuldan çıkıp günlük çalışma süreleri 16 saati bulurken sosyal yaşam, oyun ve dinlenmeden tamamen feragat ettiler. Her şey hayatın o tek ve en büyük kırılma noktası olan Suning üniversite sınavı içinde. Bu kader anı zamanla tüm ülkede hayatı durduracak kadar büyük bir psikolojik baskı mekanizmasına dönüştü. Çünkü o sınavdan alınacak puan bireyi ya ülkenin en prestijli 3 üniversitesi olan Seoul, Yonsei ve Korea kampüslerine taşıyacak ya da sistemin tamamen dışına itecekti. Hedef net, rüya belli. Mezun olup Samsung ya da Hyundai gibi bir chaebol devinin kapısından içeri girmek ve o hayatta kalanlar kulübüne katılmak. Bu noktada ise kritik olan şey şu: dışarıdan bakınca Samsung ya da Hyundai'yi sadece telefon, araba ya da teknoloji üreten sıradan şirketler gibi görüyoruz. Ama Güney Kore'de chaebol sistemi bunun çok ötesine geçmiş durumda. Samsung bugün yalnızca elektronik üretmiyor. Hastaneler işletiyor, sigorta hizmeti veriyor, üniversiteler kuruyor, inşaat projeleri yürütüyor, finans sektöründe faaliyet gösteriyor ve insanların doğumundan ölümüne kadar hayatın neredeyse her aşamasına temas ediyor. Öyle ki bir Koreli Samsung hastanesinde doğabiliyor. Yaptığı apartmanlarda yaşayıp üniversitesinde okuyabiliyor ve öldüğünde Samsung cenaze hizmetleriyle uğurlanabiliyor. İşte bu yüzden Güney Kore'de insanlar yalnızca iyi bir işe girmeye çalışmıyor. Sistemin tek merkezine, Samsung Cumhuriyeti'ne girmeye çalışıyor. Dışarıdan bakınca sert, hatta acımasız bir sistem. Evet, ama harabelerden çıkıp dünyaya diz çöktürmenin başka bir yolu da yoktu. En azından onlar buna tüm kalpleriyle inandılar. Ama işte tüm bu sistemin en kritik noktası da tam olarak burada başlıyor. Bir sistem hayatta kalma ve verimlilik üzerine bu kadar körü körüne tasarlandığında ne olur? O uçakların durduğu, hayatın kilitlendiği muazzam Suning gününe bir daha bakın. İlk başta gençlere duyulan müthiş bir saygı gibi geliyor, değil mi? Ama biraz daha yakından bakınca fark ediyorsunuz ki bu bir kutlama değil. Bu aslında ulusal bir acil durum. 500 bin gencin tek bir odaya kapatıldığı, hayatları boyunca çalıştıkları her şeyin tek bir güne sığdırıldığı bir rehine krizi. Çünkü bu tek atışlık toplumda sınavda yapacağınız tek bir hata sizi doğrudan sistemin dışına, bir kaybeden olarak fırlatıyor. İşte bu yüzden başarı sistemi dediğimiz o şey bir anda dünyanın en ağır psikolojik baskı mekanizmasına dönüşü veriyor. Çünkü bu sadece bir sınav stresi değil. Çocukların henüz 10 yaşındayken o bitmek bilmeyen Hagwon dershanelerinde gece yarısına kadar yarış atı gibi koşturulmasıyla başlayan bir süreç. Amaç öğrenmek ya da gelişmek değil. Sadece yan sırada oturan arkadaşını mülakatlarda arkada bırakmak. Ve en acısı, bu yarışın sonunda herkesin eşit olmadığını fark ettiğiniz an geliyor. Milyonlarca genç bugün o sert gerçekle yüzleşiyor. Ağzında gümüş kaşıkla doğma deyiminin Güney Kore'deki karşılığı kaşık sınıfı teorisi. Eğer holding hanedanlıklarının o lüks altın kaşığıyla doğmadıysanız, ne kadar çabalarsanız çabalayın o çamur kaşığın makus talihinden kaçamıyorsunuz. Gece gündüz kütüphanelerde özgeçmişinizi parlatmak için saçınızı süpürge etseniz de günün sonunda önünüze aşılmaz bir genç işsizliği duvara çıkıyor. Videonun başında bahsettiğimiz Han Nehri mucizesinin can alıcı kısmı ise şu: sistem verimli hale geldikçe insanlar giderek daha tükenmiş hale gelmeye başladı. Bu sarsılmaz inanç sadece sistemi kuran ilk nesillere aitti. Bugün o devasa çarkın içine doğan yeni kuşaklar için madalyonun diğer yüzü çok daha karanlık. Çünkü kurulan bu kusursuz üretim makinesi insan psikolojisinin ve dayanma sınırının ötesinde bir baskı üretti. Harcanan çaba ne kadar büyük olursa olsun chaebollerdeki koltuk sayısı sınırlıydı. Şehirlerdeki ev fiyatları ulaşılamaz seviyelere çıkarken hayatta kalma maliyeti ödenebilecek bedellerin çok üzerine tırmandı. Yani verilen sözler tutulmamış, feda edilen çocukların karşılığı alınamamıştı. Bugün insanlar artık çalışmaktan ya da üretmekten değil, sadece o vahşi çarkların arasında ezilmemek için sadece hayatta kalmaya çalışmaktan tükeniyor. Toplumu adeta görünmez bir tükenmişlik sendromu salgını sarıyor. OECD ülkeleri arasında her yıl liderliği oynayan o korkunç intihar oranları sadece soğuk bir istatistik değil. Bu sistemin, bu acımasız yarışın kurbanlarının arkada bıraktığı çaresiz, sessiz çığlıklar aslında. Gençlerin artık gururla bahsetmek yerine acı, alaycı bir gülümsemeyle ülkelerine cehennem Kore demesi tam olarak bu yüzden. Ve bu kitlesel tükenmişlik tarihin en hüzünlü vazgeçişine yol açıyor. Korece vazgeçmek anlamına gelen pogi kelimesinden ve matematikteki değişkeni, yani bilinmeyen sayıyı temsil eden bu kavramlar vazgeçilen şeylerin sayısının sürekli arttığı bu toplumda ucu açık bir N harfiyle Empo Generation kavramını oluşturdu.
Her şeyden ama her şeyden vazgeçen bir nesli tanımlıyor. İnsanlar önce flört etmeyi bıraktılar. Sonra evlenmeyi, sonra ev sahibi olma hayallerini. Sistem insan performansını ve verimliliğini o kadar kusursuz bir yere taşıdı ki en temel insani içgüdüyü, yani geleceğe dair olan ufacık umudu yok etti. Gençler artık doğal olarak bu kapana yeni bir canlıyı ortak etmek istemiyor. Çocuk yapmayı bile bırakıyor. Dünyanın en düşük doğum oranı bir modern zaman tercihi değil. Çocuklarını bu cehennemden korumak isteyen bir neslin sessiz, trajik ve en büyük isyanı. Mesele artık sadece ekonomi, sınavlar ya da holdingler değil. Sistem bir noktadan sonra biçim değiştirerek doğrudan insan kimliğinin kendisine, ruhuna ve bedenine müdahale etmeye başladı. Zamanla insanlar yaşamayı değil, kendilerini sürekli optimize etmesi gereken birer ticari meta gibi görmeye başladılar. Koreli bir gencin zihnindeki soru artık nasıl mutlu bir hayat yaşayacağı değil, mevcut donanımını, hatta biyolojisini sistemin vahşi taleplerine göre nasıl kusursuz hale getireceği sorusuna dönüştü. Bu zihniyetin kurumsallaşmış haline ise Lukuizm, yani dış görünüş ayrımcılığı deniyor. Bugün dış görünüş sadece kişisel bir tercih değil, özgeçmişe yazılması gereken zorunlu bir ürün özelliği. Yani bir nevi spek haline geldi. Çünkü ülkedeki eğitim ve sertifikasyon sistemi o kadar ileri düzeyde ki büyük holdinglerin kapısına gelen binlerce adayın neredeyse tamamı kusursuz özgeçmişlere sahip oluyor. Herkes en iyi üniversitelerden mezun. Herkesin yabancı dil puanları en üst seviyede ve herkes benzer stajları yapmış durumda. Yazılı belgeler tüm adayları tamamen eşitlediğinde insan kaynakları departmanları adayları birbirinden ayırabilmek için teknik olmayan yeni kriterler arıyor. Dış görünüş bu aşırı yığılmada en hızlı eleme araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Tabii ki tek sebep bu da değil. Kore iş kültüründe dış görünüş doğuştan gelen şanslı bir genetikten ziyade sonradan inşa edilen bir emek ürünü olarak kabul ediliyor. Kişinin kilosunu kontrol altında tutması, cildine bakması veya yüzündeki kusurları cerrahi müdahale ile düzeltmesi bir öz disiplin kanıtı sayılıyor. Şirketler bu durumu adayın kendine bakma sorumluluğu taşıdığı, kurallara uyduğu ve iş hayatındaki ağır stres altında da aynı disiplini koruyabileceği şeklinde yorumluyor. Bakımsız bir dış görünüş ise doğrudan tembellik veya motivasyon eksikliğiyle bağdaştırılıyor. Üstelik Konfüçyüsçü geleneklerin bir uzantısı olarak işe alınan her çalışan bireysel bir figür değil, şirketin kolektif kimliğinin bir parçası olarak görülüyor. Şirketler, müşteriler ve toplum karşısında kusursuz bir kurumsal imaj sergilemek istiyor. Bu yüzden toplumsal kabul görmüş standartlara tam uyum sağlayan, sivrilmeyen ve kusursuz bir görünüme sahip adaylar kurumsal hiyerarşiye daha kolay adapte olacak figürler olarak öncelik kazanıyor. Bir işe başvururken hazırlanan özgeçmiş formatı, vesikalık fotoğrafın kapladığı o devasa alanla bu acı gerçeği açıkça gösteriyor. Dış görünüşün diplomadan ve iş deneyiminden çok daha öncelikli bir filtreye dönüştüğünü fısıldıyor. Somut kurallar çok basit. Ya kendini baştan aşağı optimize edersin ya da daha mülakat kapısında elenirsin. Bu yüzden Seoul'un Gangnam bölgesinde güzellik kuşağı denilen yan yana dizilmiş belki 400'den fazla estetik kliniği var. Kore her 1000 kişiye düşen 13,5 estetik operasyon oranıyla açık ara dünya lideri konumunda. Üstelik bu lüks bir zevk de değil. Zengin semtlerdeki kliniklerde bıçak altına yatan her 10 hastadan 3'ü artık erkeklerden oluşuyor. Peki kendinizi her gün bir ürün gibi cilalamaya çalışmanın, insan ilişkilerini bile bir performans yarışına dönüştürmenin bedeli ne oluyor? Devasa, boğucu bir yalnızlık. İnsanlar kendilerini optimize etmeye o kadar odaklandı ki bir diğeriyle nasıl gerçek bağ kuracağını unuttu. Bugün Güney Kore tarihin en ağır sosyal izolasyon krizlerinden birini yaşıyor. Ülkede tek kişilik evlerin sayısı tarihte ilk kez 8 milyonu aşmış durumda. Sokaklarda artık Honjok adı verilen yepyeni bir insan modeli yürüyor. Tek başına yemek yiyen, içen, her şeyi tamamen yapayalnız yapan bir nesil. Odasından aylarca çıkmayan, dış dünyayla bağını tamamen koparmış on binlerce hikikomori genci var sığınaklarında. Ve hepsinden daha trajik olan Godoksa, yani evinde tamamen yalnız ölen ve günlerce, bazen haftalarca cesedi bile fark edilmeyen o kimsesiz yaşamlara dair haberler artık gazete sayfalarının sıradan bir köşesi haline geldi. Ama sistemin en büyük, en akıl almaz paradoksu son perdede saklı. Güney Kore en acımasız performans makinasının kendi gençlerinin ruhunda ve bedeninde yarattığı o derin toplumsal travmayı aldı ve dünyaya muazzam bir eğlence malzemesi olarak satmayı başardı. Evet, Parazit filminden ve Squid Game dizisinden bahsediyorum. Batı dünyası ekran başında patlamış mısırını yiyerek o kapitalist cehennemdeki sınıfsal uçurumları, insanların borç yüzünden bir odada birbirini öldürmesini birer heyecan fırtınası olarak izledi
izlerken aslında Koreli gençlerin her gün mülakat salonlarında, okul sıralarında o tek atışlık toplumda yaşadığı dehşetin sanatsal birer kopyasını seyrediyordu. Ülke kendi evlatlarının çaresizliğini, o can çekişen gençlik kültürünü küresel bir soft power yani yumuşak güç silahına dönüştürüp milyarlarca dolarlık bir ihracat başarısı yazdı. Uçakları havada durduracak kadar kusursuz işleyen o parlak vitrin arkasındaki insan öğüten o karanlık odayı tüm dünyaya devasa bir Luna Park gibi pazarlıyor. Artık mesele sadece Güney Kore'nin ne yaptığı değil. Mesele insan elinden çıkmış kusursuz bir makinenin insanlığı getirdiği o nihai, sert gerçek. Güney Kore açlığı yendi. Ekonomisini akıl almaz bir hızla büyüttü. Ve bugün hepimizin evine, cebine, hayatına giren o dünyanın en güçlü küresel markalarını sıfırdan var etti. Bu insanlık tarihinin gördüğü en büyük zaferlerden biriydi. Ama bu muazzam makinayı tıkır tıkır çalıştırmanın bedeli paradan ya da çelikten çok daha ağırdı. Bu zaferin gerçek faturası insanın kendi öz değerini tamamen elinden alarak kesildi. Çünkü bu performans kültürü zamanla başarıyı insan değerinin tek ölçütü haline getiren acımasız bir mekanizmaya dönüştü. Bu sistemde artık sadece var olduğunuz için bir değeriniz yok. Değeriniz tamamen dışarıdan ölçülebilir metriklerin toplamına indirgenmiş durumda. Sistem koca bir topluma kendi insanlığını unutturdu ve her bir bireyi kendi değerini sadece aldığı sınav sonucuyla, kart vizitindeki holding adıyla, mülakatlardaki puanıyla ve aynadaki yüzünün kusursuz simetrisiyle ölçmeye zorladı. İnsanlar artık yaşayan bir canlı değil, sürekli güncellenmesi ve optimize edilmesi gereken birer özellik listesi. İşte bu yüzden bugün Güney Kore'de tanıklık ettiğimiz o büyük krizlerin hiçbiri aslında sadece ekonomik ya da finansal krizler değil. Dünyanın en düşük doğum oranına sahip olmak bir çocuk bezi ya da kreş bütçesi meselesi değil. Sokakları saran o boğucu yalnızlık salgını sadece konut fiyatlarının yüksekliğiyle açıklanamaz. Bu doğrudan doğruya ruhun ve umudun kitlesel olarak tükenişidir. Çünkü bu sistem insanları daha 20'li yaşlarının başında sosyoekonomik durumlarına ve diplomalarına göre birden 9'a kadar acımasızca derecelendirip bir kalıba döküyor. Bu çarkların altında ezilen milyonlarca genç artık geleceğe dair en ufak bir ışık göremiyor. Aynaya her baktıklarında o en tepedeki %1'lik kulübe giremedikleri için kendilerinin yeterince iyi olmadığına, bu dünyada bir yerlerinin olmadığına inanmaya başlıyorlar. Sırf hayatta kalabilmek ve bu vahşi ekonomide kazanabilmek için güzelliği bile bir silaha dönüştürmek zorundalar. Yoksulluğa karşı açılan savaşı kazandılar ama başarısızlık korkusuna karşı açılan savaşı kaybettiler. Sadece kazananların nefes almasına izin verilen bu dünyada sıradan olmak bir suç haline geldi. Belki de Güney Kore'nin en trajik tarafı insanların artık yorulması bile değil. Bir noktadan sonra kimsenin kendini yeterli hissedememesi. Çünkü bu sistemde her şey ölçülüyor. Notların, maaşın, üniversiten, yüzün, kilon, çalışma tempon, hatta ne kadar kusursuz göründüğün bile ve insan hayatı sürekli puanlanan bir projeye dönüştüğünde bir süre sonra insanlar aynaya baktıklarında kendilerini görmemeye başlıyor. Sadece eksiklerini görüyor. Belki de bu yüzden Güney Kore'de milyonlarca genç artık başarısız olmaktan değil, hiçbir zaman yeterli hissedememekten yoruldu.